Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bu motifin yapımını bir önceki videoda anlatmıştım. Nasıl yapıldığını. Şimdi birleştirmeyi isteyen arkadaşlar var. Birleştirmeyi göstereceğim. En son 6'şer zincir çekerek etrafını dolanıyorduk. Bu zincir boşluklarından birleştirerek kare dikdörtgen istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi bir tane daha yaptım. İkinci motifi ekleyeceğim. Motifin anlatımlı videosunu bu videonun altında açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Oraya linkini de paylaşacağım. Şöyle başlayalım şimdi. Diğer motifi buraya kadar tamamladım. Buradan birleştirmeye başlayacağım. 3 tane zincir çekiyoruz. Ters yüzleri bu şekilde, ters yüzleri birbirine bakacak şekilde kapatıyoruz. Herhangi bir boşluğa giriyorum şimdi ikinci motifte olduğu için. Tekrar 3 tane zincir çektim. Ördüğüme dönüyorum. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 3 tane tekrar zincir. Şimdi bir sonraki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. 3 zincir. Yine 6 zincire tamamlamış oluyoruz. Burada boşluğa giriyorum. Birleştirdim. 3 zincir. Bu şekilde 6 tane boşluktan birleştireceğiz. 3 zincir çekiyorum, ördüğüme dönüyorum, bir sık iğne, 1 2 3 zincir, tekrar her bir boşluğa sırayla batıyoruz. Bir yandan da ördüğümüz motifin boşluklarını yapmış oluyoruz. 1 2 3 birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekip dönüyoruz. Şu şekilde 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane boşluktan birleştirdik. Bir tane daha yapıyorum. 6 boşluktan birleştireceğiz. Tekrar 3 zincir çektim. 6 tane boşluktan birleştirmiş oldum şimdi. 1 2 3 4 5 6. Sonra devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine her boşluğa bir sık iğne yaparak kenarı tamamlıyorum. 3 4 5 6. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelip bitiriyoruz. Şöyle bir birleştirme yapıyoruz. Şimdi 3. ve 4. motifte yaparak birleştireceğim. Burayı tamamlayıp dönüyorum. Evet. Bunu da tamamladım. Bitirdim. Şimdi 3. motifi birleştirmeyi göstereceğim. Yine aynı şekilde boşluklardan birleştirmesi çok kolay. Burada 6 tane boşluk bırakıyoruz. Diğer 6 boşluktan birleştiriyoruz. Şimdi buraya kadar ördüm bunu da. Diğerini birleştirdiğimiz gibi iki motifi nasıl birleştirdiysek şimdi üçüncü de aynı şekilde olacak. Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12'ye kadar sayıyorum. Buradan da 3 zincirimizi çekelim önce. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar sayalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. boşluğa tığımızı geçiriyoruz. Yine bir sık iğne ile birleştirdik. 3 tane zincir dönüyorum. Birleştiriyorum. 3 zincir diğer motife sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 3 zincir dönüyorum. Ördüğüme tekrar bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir sıradaki boşluğa 1 2 3 zincir tekrar döndük. 1 ve ikinciyi nasıl birleştirdiysek arkadaşlar burayı da aynı şekilde yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 üçer zincir çekip bir oradaki boşluğa bir bu taraftaki boşluğa sık iğne yaparak birleştiriyorum. Yine 6 tane olacak. Evet, saymadan yaptım. Şimdi bakalım.
1 2 3 4 5 6, 6.'yı da birleştirdik. Şimdi örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir, sıradaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 6, burayı da bitirelim. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Evet, son boşluğa girdik. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz ve yine geliyoruz burada birleştirme noktasına. Pardon, tekrar yapalım. Şöyle birleştirip bir tane de zincir çekiyorum. Tekrar ipimizi kesiyoruz. Şimdi tekrar bakalım. Evet, bakın burayı da birleştirdik. Burayı da. Şimdi üçüncü motifi birleştireceğiz. Aynı şekilde üçüncüyü de birleştirirken şuradan başlayacağım. 12'ye kadar sayarak 6 tane böyle birleştireceğiz. Sonra 6 tane de bu taraftan birleştireceğiz. Evet, şimdi üçüncü motifi de hazırladım arkadaşlar. Şöyle getirelim. Şimdi aynen diğerinde yaptığımız gibi 3 tane zincir çektim. Şu ipi gizlemedim, sonra gizleyeceğim. Buradan başlıyoruz. 1 2 3 4, yani boşta olandan, birleşmiş olandan değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12. boşluk şurası. Buradan tığımızı geçirelim. Ve birleştirelim. Tekrar 3 zincir. Burası aynı devam ediyor. 3 zincir çektim. Ördüğüme döndüm. Tekrar 3 zincir. 1 2 3 dönüyorum. Buraya birleştiriyorum. 1 2 3 dönüyoruz. Bu tarafa batıyoruz. 1 2 3 dönüyoruz. Bu tarafa batıyoruz. 1 2 3. Şimdi bu tarafa. Yine 6 tane boşluktan birleştirmemiz lazım. Sayalım şimdi birleştirmeden. 1 2 3 4. Evet, şimdi 5. yapıyoruz. 5. birleştirme. Tekrar 3 zincir çektim. Sıradaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 zincir döndüm. 6. birleştirmeyi de yaptım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6 tane boşluk yapıyoruz. Bunu şöyle göstereyim tekrar. Evet. Burayı birleştirdik. 6 tane burada boşluğumuz var. 6 burada, 6 da burada olacak. 6 da burada olacak. 6 tane boşluk yapıyoruz. Şimdi 6 zincir çekerek bir, iki, üç, dört, beş, 6 zincir. Birinci boşluğumuz 1 2 3 4 5 6 zincir. Her boşluğa yine sık iğne yaparak ilerliyorum. İkinci boşluk 1 2 3 4 5 6. Üçüncü boşluğu yaptık. Dördüncü boşluğu yaptık. Beşinci boşluk 1 2 3 4 5 6 ve 6. boşluk. Birleştirmeden sonra şöyle birleştirmeden sonra 1 2 3 4 5 6 tane boşluk yaptık. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Bu tarafa birleştireceğiz. Bu tarafa birleştirirken de
şuradan boştaki boşluktan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tanesini birleştirme yapmayacağız. Burada da 7.'ye batarak birleştireceğiz. Şuradan ipimi aldım. Hemen saymışken şuradan giriyorum. Evet, aynı boşluğa 7. boşluğa girdim. Yine 3'er zincir çekerek devam ediyorum şimdi. Birinciyi birleştirdik. 3 zincir, tekrar 3 zincir dönüyoruz. İkinciyi birleştirdik. 3 zincir, tekrar 3 tane zincir ve üçüncüyü birleştirmiş olduk. Şöyle 1 2 3, tekrar 3 zincir ve bir daha 3 zincir döndük. Dördüncüyü birleştirmiş olduk. Evet, birleştirmesi çok kolay arkadaşlar. Bunu sadece işte sayacağız. 6'şer boşluk bırakarak. Evet, şimdi bakalım tekrar kaç oldu. 1 2 3 4 5 6. 6 taneyi birleştirdim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6 zincir çekerek motifi tamamlıyorum. Evet, şuraya başlangıç noktasına kadar gelip dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bitirdim. Şimdi iplerini de temizledim ve döndüm. Bu şekilde birleştirerek şimdi kare bir parça elde ettim. Siz yan yana birleştirerek dikdörtgen yapabilirsiniz. Ortada herhangi bir motif yok ama isterseniz şurada yaptığımızın aynısını yaparak tekrar bir birleştirme yapabilirsiniz. Belki denemedim onu. Yani şunu yapıp şuradaki ilk sırayı yapmamız gerekir. Şu çiçeklerden birleştirmek zor olur çünkü alttaki sıradan, çünkü 6 tane de burada boşluğumuz var. Yani üçer üçer bir birleştirme yapılabilir belki. Modelin orijinalinde yok böyle bir şey. Orijinal derken bunu zaten şu kısımları belki görmüşsünüzdür ama diğer taraflarını ben kendim tasarladım. Yani illa ortaya da bir şey yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde örerek istediğiniz ürünü elde edebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz ortaya da bir şeyler yapılabilir. Evet, beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.